M31 olarak da adlandırılan Andromeda galaksisi, çıplak gözle görebileceğiniz en uzak nesnedir. Kuzey yarımkürede Ağustos'tan Şubat'a kadar, Güney yarımkürede ise Ekim'den Aralık ayına kadar kuzey ufkunda görülebilir. Andromeda galaksisi karanlıkta daha rahat gözlemlenir çünkü fark edilmesi daha kolaydır ve gökyüzünde dolunaydan 6 kat daha geniş görünür. 1920'lere kadar gökbilimciler arasındaki fikir birliği Samanyolu'nun tüm evreni kapsadığı yönündeydi. 20. yüzyılın başlarında teleskoplar kullanılarak tek tek yıldızlar olmadığı tespit edilen bulanık yamaların nebula olarak bilinen gaz bulutları olduğu biliniyordu. M31 bu nedenle Andromeda nebulası olarak düşünülüyordu. Kendi Samanyolu galaksimizde bulunan 100 ila 400 milyar yıldızla karşılaştırıldığında Andromeda galaksisinde yaklaşık 1 trilyon güneş vardır. M31'in fiziksel boyutunun Samanyolu'nun 2,5 katından fazla olmasına ve birkaç kat fazla yıldız içermesine rağmen Andromeda galaksisinin kütlesi bizim güneşimizin sadece 400 milyar katıdır. Samanyolu'nun oldukça ağır olduğu düşünülüyor çünkü muhtemelen Andromeda'dan daha fazla karanlık madde ve karanlık enerji içeriyor. Kendi Samanyolumuz da dahil olmak üzere tüm büyük gökadalarda olduğu gibi Andromeda gökadasının merkezinde 100 milyon güneş kütlesine sahip süper kütleli bir kara delik vardır. Andromeda galaksisi ayrıca Samanyolu'nun çekirdeğindekinden çok daha büyük bir merkezi şişkinliğe sahiptir. Bu orada daha fazla kara deliğin oluşmasına izin verir ve şimdiye kadar gökbilimciler en az 34 kara delik tespit ettiler ve her geçen gün yeni keşifler yapmaya devam ediyorlar. Andromeda, merkezi çıkıntısının kalbinde yer alan süper kütleli kara deliği çevreleyen, etrafında saatte 2,2 milyon mil hızla dönen, yaklaşık 400 sıcak mavi yıldızdan oluşan, ışık yılı genişliğinde bir disktir. Disk, kara delikten 5 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır ve daha yaşlı, kırmızı yıldızlardan oluşan eliptik bir halka ile çevrilidir. Bu mavi ve kırmızı yıldızların olağan dışı yan yana gelme durumu, mavi yıldızların aslında kırmızı dev olma yolunda mavi sıcak çekirdeklerini ortaya çıkarmak için dış katmanlarını değiştiren daha yaşlı yıldızlar olduğunu gösteriyor. Mavi yıldızların sayısı merkezden uzaklaştıkça azalır ve gökadanın dış kenarı daha yaşlı, daha olgun kırmızı yıldızları barındırır. Andromeda'yı kendi galaksimizden ayıran şey çift çekirdeğe sahip olduğu gerçeğidir. Çünkü muhtemelen 5 ila 9 milyar yıl önce bir yerde iki küçük galaksi bir araya geldi ve çekirdekler birbirinin etrafında yörüngeye girdiler. Kompakt yıldız kümelerinden biri P1 olarak adlandırılırken P2 daha sönüktür. Ancak bir kara delik içerir. Birkaç milyar yıl içinde tek bir beden olmaları beklenmektedir. Büyük tartışma, Edwin Hubble'ın Andromeda Nebulası'nın Samanyolu gökadasının açıkça dışında olduğunu gösteren, uzaklığını ilk kez hesapladığı 1925 yılına kadar çözülmeden kaldı. Hubble teleskobunu kullanarak sarmal, bulutsu parçalarının tek tek yıldız koleksiyonları olduğunu gösteren fotoğraflar üretirken, paralaks ölçümlerini kullanarak Andromeda gökadasına olan mesafeyi hesaplamak için Cepheid değişkenleri adlı yıldızları da kullandı. Hubble, Andromeda'ya olan mesafeyi 950.000 ışık yılı olarak belirledi. Ancak ölçme yeteneğimiz geliştikçe sayı Hubble'ın hesapladığı 2,54 milyon ışık yılı olan günümüz rakamına, yani yaklaşık 3 katına çıkarıldı. Bununla birlikte Hubble yine de Samanyolu galaksimizin tüm evren olmadığını, sadece birçok galaksiden biri olduğunu kanıtlamaya yardımcı oldu. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.